selamlar. Bugün 7 Ekim 2024. Şimdi size Norveç'te 1850'li yıllarda yapılmış olan küçük bir baraj gölünün kenarına götüreceğim. Norveç'te çok sayıda böyle dereler üzerinde, nehirler üzerinde yapılmış barajlar var. Onların birisi de burada. Ben normalde bugün gezmek için gelmiştim. Burayı da böyle bir görmüş oldum. Şimdi baraj gölünün üst kısmı burası. Böyle devam ediyor. Evet, burası da alt kısmı, büyük olan kısmı. Şu ileride de şey var, elektrik üretilen yeri var. Şurada da elektrik üretilen yeri var. Burası tabii ki üst kısmı. Su burada yüksekten akıtılıyor. Aşağıda tribünleri var. Oraya gidiyor yani. Evet, manzara böyle. Norveç'te çok sayıda küçük çaplı, çok büyük olan tabii ki baraj gölleri var. Onların birisi burası. Şimdi bu kısım özel arazi olduğu için tabii oraya girmemiz ters olur. Zaten çevirmişler. Dolayısıyla en azından böyle ufak da olsa görmüş olduk. Burada böyle. Evet kıymetli dostlar, burada yüzme tehlikesi var diyor. Yüzülmez. Şu ileride bir tane daha baraj gölü var. O buradan daha büyük. Ondan sonra buralar böyle güzel araziler var. Ben burayı daha önce gezmiştim. Yukarı kısmını daha doğrusu gezmiştim. Buralar böyle çiftlikler. Norveç'e az böyle büyük çiftliklerin olduğu yerler. Ben şu tepede de biraz sonra gösteririm size. 1848 yılında yapılmış olan küçük bir çiftliğin yanından geçerek geldim buraya. Birkaç tane fotoğraf çekip tekrardan dönüşe geçeceğim. Evet kıymetli dostlar, fotoğraflarımı çektim. Bu çiftliklerin bir özelliği büyükbaş hayvan besleyebiliyorlar. Koyun, keçi besleyebiliyorlar. Ondan sonra Norveç'te kolay kolay duyamayacağınız horoz seslerini, tavuk seslerini, arada bir köpek seslerini buralardan duymanız mümkün. Bu ileri vadiye doğru yine çok sayıda böyle büyüklü küçüklü çiftlikler var. Ondan sonra normal özel mülkiyet evleri var. Norveçliler özgür olarak yaşamayı seviyorlar. Tek başlarına yaşamayı seviyorlar. Elbette ki şehirleri var. Elbette ki kasabaları var ama genel itibariyle dolayısıyla ta eskiden beri buralarda daha böyle ücra yerlerde bir bakıyorsunuz karşınıza çiftlikler çıkabiliyor. Şimdi dönüşe geçiyoruz. Bakın çok güzel böyle sonbahar manzaralarıyla beraber karşıda kıymetli dostlar, karşıda böyle evler görünüyor. Bakın köylere gidiyor. Ondan sonra bu yoldan takip ettiğiniz zaman Hegra kasabasına gidiyor. Şu dağın tepesi arkasından tekrardan geri Trondheim tarafına giden, Levanger tarafına giden yollara gidiyor. Çiftliğin görünüşü de böyle. Şimdi biz geldiğimiz tarafa tekrardan dönelim. Kıymetli dostlar, baraj gölü aşağıda, çiftlik karşıda. Bakın giden Levanger tarafına giden aynı zamanda da Norveç'in kuzeyine giden yol burası. Şurada bu sol tarafta kalıyor. Şuradan şehrin sol tarafta kalıyor. Baraj gölünün suyunun aktığı yeri göstermek isterdim ama maalesef özel mülkiyetin içerisinde olduğu için oraya giremedim. Ama bakın burada. Normalde çok yüksek yerde değil ama sonuç itibariyle böyle hemen değerlendiriyorlar. Bu bölgenin elektrik ihtiyacını icabında karşılamaya yarayacak kadar elektrik üretiliyor yani yaz kış. Böyle bir şey. Belki ileride bu sol taraftan bir denerim yani böyle havanın güzel olduğu geniş vakitte. Şimdi biz geri dönüşe geçelim. Şu karşıda 1848 yılında yapılmış diye tabela asılmıştı. Var bakın, hemen ufak çiftlik var. İnsanlar eskiden ne çıkarıyormuş, ne üretiyormuş? Kıymetli dostlar, elbette ki dünyanın her yerinde olduğu gibi bol miktarda patates. Mesela bugünlerde Norveççe Hesferiye diye bir şey var. Östveriye diye bir şey var. Östveriye'nin özelliği
eski zamanda yani 1960'lı yıllara kadar falan gibi insanlar bol miktarda patates ürettikleri için bu ürettikleri patatesin hasat dönemi bugünlere denk geliyormuş. Mesela burası normalde buğday tarlası icabında. Burayı şimdi eskiden patates üretiyorlarmış. Bu çiftliklerin çoğu patates üretiyormuş. Dolayısıyla onların üretimi için bu gerekliymiş yani. Onların hasadı için bu gerekliymiş. Böyle bir şey dolayısıyla şimdi buğday üretiliyor. Yulaf üretiliyor ve benzeri. Kıymetli dostlar, bakın Meles Hagen diye geçiyor. Males Hagen diye geçiyor. 1848 yılında yapılmış. Burada da insanlar gelip geçsin diye bisiklet yolu ve yaya yolu vermişler. Normalde arazisinden geçmeye izin vermeyebilir icabında ama böyle hoşgörülü davranmışlar. Evet, karşı manzaralar da böyle. Kıymetli dostlar, tabi sahiplerini rahatsız etmemek için çok fazla öyle çekim yapmadık. 1848 yılında yapılan ufak çiftliğin yanından geçerek şimdi Şordan şehri tarafına geçiş yaptık. Bakın burada şimdi güzel bir manzara göstereceğim size. Hemen şu önümüze ilk çıkan yer, önce bir sağ tarafta buğday tarlası var. Sol taraf ise kıymetli dostlar Şordan şehrinin çok büyük golf sahası. Burası böyle bakın kıymetli dostlar. Kıymetli dostlar, ben golf sahası tarafından değil, onun yukarısında bir tepe var. Oradan gideceğim eve. Bu tepeden de size manzaralar göstereyim bari. Çünkü çok güzel böyle sonbahar manzaraları var. Daha önce buradan geçmiştim, yazın geçmiştim. Şimdi böyle sonbaharın sarı yaprakları arasında bakın tamamen doğal güzel bir manzarayla yolumuza devam edelim. Evet, ormanlar bu yönüyle gerçekten güzel bir hava sunuyor insana. Sararan yapraklar, ondan sonra yerde mantarlar var. Değişik böyle orman meyveleri var. Norveç ormanları gerçekten güzel, farklı bir ortam. Evet, çok dik bir yokuş vardı. Oraya çıktım. Şimdi buradaki tepelik alana yaklaştım. Size buradan golf sahasını ve Şordan şehrinin manzarasını göstereceğim. Evet, bugün sıcaklık 2 derece kıymetli dostlar. Hava oldukça soğuk ama ben yürüdüğüm için biraz terledim. Evet, az kaldı. Yer biraz kaygan. Biraz önce baraj gölüne inerken bir fasıl yıkıldım. Evet. Trondheim bölgesinin havaalanı harıl harıl çalışıyor. Uçak seslerini duyuyorsunuzdur. Evet kıymetli dostlar, Şordan şehrinin tepelerinden birisine geldik. Görebildiğimiz kadarıyla şeyin alanı burası. Şordan şehri. Burası Trondheim tarafı. Burası Şordan'ın doğu tarafı. Orada bir tane uçak gidiyor. Bizim evlerin olduğu taraf burası. Burası ise oturmak için alan yapmışlar. Burası böyle. Ben normalde
Şu karşı tepeye çıkmak istiyorum ama biraz vaktim yok. Bakın. Daha önce buraya birkaç defa yazın çıktım, sonbaharda çıktım, kışın çıktım, ilkbaharda çıktım. Şimdi oraya gitmek için vaktim yok. Onun için buradan devam edeceğim. Evet. Evet kıymetli dostlar, yavaş yavaş gezimizin sonuna geliyoruz. Baraj Gölü'nü 150 yıllık çiftlikleri gösterdik, tarlaları gösterdik, ormanın içinden geçtik ve tekrardan Şordan şehrinin kol sahasına geldik. Manzara böyle. Ben şu arkadan devam edeceğim. Ondan biraz önce şu aşağıdan gitmiştim. Buradan devam edeceğim. Bugün 7 Ekim 2024. Herkese kucak dolusu selamlar, saygılar. Videomu beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Sağlıcakla kalın. Sonraki videolarda görüşürüz.